Merhaba, iyi geceler. Bence dakiyim ya, bence dakikim. 11.40 dedim, 11.40 sanırım. Bakmadım saate göremiyorum, şu an yayın açık. Kamerayı farklı yere koydum, ışığı arkaya koydum. Kamerayı farklı yaptım bu sefer. Evet, madem masal gecesi diyoruz, gece olsun dedim bu sefer. Seste kısılma mı var, kısıklık mı var? Bu yayın herkes için. Bu üyelik yayını değil, bu hani abone yayını. Yani YouTube'a açan, atıyorum beni Twitter'da takip eden, Instagram'da takip eden herkes için. Yani hiç tanımayan biri bile rast gelip bu yayını beni takip etmeye başlayabilir. Pirinç çuvalı masalı için hoş geldiniz. Evet, başlayacağım zaten. Uykunuzu bilmiyorum, getirebilirim. Dolaylı olarak da getirebilirim, bilmiyorum. Dur bakayım chat'in üzerine. Benim doğum günüm 1 Haziran. Kendisi ya kaç doğum günü de aslında beraber de geçirmiştik. Kaç sene var. Neler ama işte hayat farklı bir şeye sürüklüyor insanları. Farklı yollar oluyor, farklı yoğunluklar oluyor. Öyle olunca da şey yapamıyorsun, eskisi gibi bir araya gelemiyorsun. Bir de hayatta bazen bir öğretmenden alacağını alıyorsun, öğreniyorsun. Belli bir yere geliyorsun. Zaten yani o sınıfı geçmiş oluyorsun. Ya da mezun oluyorsun işte, atıyorum ilkokuldan, ortaokuldan, her neyse. O zaman da artık işlevini tamamlıyor o ilişki. Hala benim kalbimdedir, hocamdır, arkadaşımdır falan. Yani bu devam eder ama o kadar bir arada olamazsın. Çünkü onun yolu ayrı, benim yolum ayrı hali geliyor ama tabii çok şey öğretmiştir. Teşekkür ederim. Ama sonra ben de üzerine başka şeyler koydum. Üyelik yayını gibi de üyelere haksızlık olur. Yorgun muyum? Biraz. Katıl ile ilgili fragman evet geldi, üyelerime geldi. Patreon'da var. Patreon'un linkini koyacağım. Patreon'daki yani Patreon linkini aşağıya yorum olarak koyacağım. Patreon linkinde bu fragman var. Yani şeyle ilgili, özellikle imparator üyelerim ile ilgili fragman Patreon'da mevcut. Evet, masalı anlatayım değil mi artık? Masalı okuyayım. Masal dinlemeye geldiyseniz gevezelik yok. Tamam, masala geçiyorum. Tamam. Evet. Tamam. Mücevher reklamı. Yani şöyle hafif de uzanıyoruz zaten. Sıcak. Sıcak işte, sıcak. Ben de yazlık elbiseyleyim yani, sıcak değil mi ya diyorsunuz. Sanki kazaklayım ya da çoraplayım. Bir de bana aylarca çorapsız yayın yap, çorapsız yayın yap dediniz. Yaz geldi, çorapsızım. Şimdi de siyah çorap istersiniz, biliyorum. Neyse, masalımıza başlıyorum. Bir varmış, bir yokmuş, bir Japon masalı.
Pirinç çuvalının efendisi. Çok eski zamanlarda Japonya'da cesur bir savaşçı yaşarmış. Herkes ona Tawara Toda yani pirinç çuvalının efendisi dermiş ama asıl adı Fujiwara Hidasota imiş. İşte bu adı nasıl aldığının çok ilginç bir hikayesi var. Hidasato gerçek bir savaşçının ruhuna sahipti ve boş durmaya dayanamazdı. İşte bu yüzden günün birinde maceralara atılmak üzere iki kılıcını kuşandı. Kendinden bile uzun olan kocaman yayını aldı, ok kılıfını da sırtına vurup yola koyuldu. Bir ucu güzel Biwa Gölü'ne dek uzanan Seta no Karashi Köprüsü'ne geldiğinde henüz fazla uzaklaşmamıştı. Köprüye adım atar atmaz tam önünde uzanmış devasa yılan ejderhayı gördü. Gövdesi öyle büyüktü ki dev bir çam ağacının gövdesine benziyor ve bütün köprüyü genişlemesine kaplıyordu. Kocaman pençelerinden biri köprünün korkuluğuna dayanmıştı. Kuyruğu ise öteki tarafa doğru uzanıyordu. Canavar uyuyor gibi görünüyordu ama her nefes alışında burun deliklerinden alevler, dumanlar fışkırıyordu. Hidasato bu korkunç sürüngeni tam karşısında ilk gördüğünde korkusuna engel olamadı. Ya geri dönecekti ya da canavarın üzerinden geçecekti. Ama o cesur bir adamdı ve bütün korkusunu unutup gözünü kırpmadan ilerledi. Kart kurt Kart kurt deyince ejderhanın üzerinden bir adım attı. Sonra kıvrımlarına bastı ve yolunda ilerlerken bir kez bile ardına bakmadı. Birkaç adım atmıştı ki ardından birinin seslendiğini duydu. Arkasını döndüğünde ejderhanın tamamen gözden kaybolduğunu ve onun yerinde tuhaf görünümlü bir adam olduğunu görünce çok şaşırdı. Adam son derece resmi şekilde başını öne eğmekteydi. Omuzlarına dökülen kızıl saçlarının üzerinde ejderha başı şeklinde bir taç vardı ve su yeşili elbisesi deniz kabuklarıyla süslüydü. Hidasato bu adamın sıradan bir ölümlü olmadığını fark etti ve bir garip olay karşısında oldukça meraklandı. Ejderha bu kadar kısa bir süre içinde nereye kaybolmuştu? Yoksa bu adama mı dönüşmüştü? Peki bütün bunların anlamı neydi? Aklından bu düşünceler geçerken köprüdeki adama yanaşıp sordu. Biraz önce bana seslenen siz miydiniz? Evet bendim diye cevapladı adam. Sizden bir ricam var. Bana yardım edebilir misiniz? Eğer gücümün yeteceği bir şeyse elbette diye cevapladı Hidasato. Fakat önce bana kim olduğunuzu söyler misiniz? Ben gölün ejderha kralıyım. Evim de bu köprünün altındaki sulardadır. Peki benden ne istiyorsunuz diye sordu Hidasato. Ezeli düşmanım 40 ayağı öldürmenizi istiyorum. Şu uzaktaki dağda yaşar diyerek gölün karşısındaki yüksek tepeyi gösterdi. Ejderha kral. Uzun yıllardan beri bu gölde yaşıyorum. Çocuklarım, torunlarım var fakat epeydir korku içindeyiz. Çünkü canavar kırkayak evimizi keşfetti ve her gece gelip ailemden birini kaçırıyor. Onları kurtaracak gücüm yok. Eğer böyle devam ederse bütün çocuklarımı kaybettiğim gibi kendim de bu canavarın kurbanı olacağım. Bu yüzden çok mutsuzum. Öyle çaresiz kaldım ki bir insandan yardım istemeye karar verdim. Bu niyetle belki güçlü, cesur bir adam yoluma çıkar diye köprünün üzerinde o gördüğünüz korkunç ejderha kılığında günlerce bekledim. Ama kim geldiyse beni görür görmez korkudan ödü koptu ve ardına bile bakmadan kaçtı. Korkmadan bana bakabilen tek kişi siz oldunuz. Böylece cesaretinizden emin oldum. Bana merhamet etmeniz için yalvarıyorum. Bana yardım edip düşmanım Kırkayağı öldürecek misiniz? Hidasato hikayesini dinleyince ejderha kralın durumuna çok üzüldü ve ona yardım etmek için elinden geleni yapacağına söz verdi.
Savaşçı yaratığa hemen saldırabilmek için Kırkayağın nerede yaşadığını sordu. Ejderha kral canavarın evinin Mikami Dağı olduğunu ama her gece belli bir saatte göldeki saraya geldiği için o saate kadar beklemenin doğru olacağını söyledi. Böylelikle Hidasato köprünün altındaki Ejderha Kral'ın sarayına indi. Tuhaftır ki ev sahibini aşağı doğru takip ederken deniz ikiye ayrılarak geçmelerine izin verdi. Ve suların içinden yürümelerine rağmen kıyafetleri hiç ıslanmadı. Hidasato hayatında gölün altında bembeyaz mermerden yapılmış bu saray kadar güzel bir şey görmemişti. Denizin dibinde tuzlu su balıklarının hizmetçilik yaptığı bu sarayı çok duymuştu. Fakat şimdi Bivara Gölü'nün tam kalbindeki bu muhteşem yapı tam karşısında duruyordu. Zarif süs balıkları, kırmızı sazan ve alabalıklar Ejderha Kral ile misafirine hizmet etmekteydi. Önüne serilen ziyafet sofrasını görünce Hidasato'nun ağzı açık kaldı. Yemekler kristalize nilüfer yaprakları ile çiçeklerdi. Yemek çubukları ise fil dişinden yapılmıştı. Oturur oturmaz sürgülü kapılar açıldı ve 10 sevimli süs balığı dans ederek içeri girdi. Koto ve samisen taşıyan 10 kırmızı sazandan oluşan müzisyen grubu da onları takip ediyordu. Gece yarısına dek zaman su gibi akıp geçti. Hoş müzik ve danslar Kırkayak'la ilgili bütün düşünceleri unutturdu onlara. Ejderha Kral savaşçıya bir bardak daha şarap sunmak üzereydi ki saray birden gümbürtüyle sarsıldı. Sanki dev bir ordu yaklaşıyordu. Hidasato ve ev sahibi ayağa kalkıp balkona koşturdular. İşte o anda savaşçı tam karşısındaki dağda parlayan iki alev topunun onlara doğru yaklaştığını gördü. Ejderha Kral savaşçının yanında dikilmiş korkudan tir tir titriyordu. Bu müziği biraz kısacağım. Bir saniye. Evet. Hidasato ve ev sahibi ayağa kalkıp balkona koştular. İşte o anda savaşçı tam karşısındaki dağda parlayan iki alev topunun onlara doğru yaklaştığını gördü. Ejderha Kral savaşçının yanında dikilmiş korkudan tir tir titriyordu. Ejderhaya yakıştıramadım bu kadar korkmasını açıkçası. Kırkayak, kırkayak, o iki alev topu, onun gözleri avına geliyor. İşte şimdi onu öldürme vakti. Hidasato ev sahibinin gösterdiği yere baktı. Yıldızlı akşamın loş ışığında iki alev topunun ardındaki devasa kırkayağın uzun bedenini gördü. Yüzlerce ayağındaki ışıklar kıyıya ilerleyen deniz fenerleri gibi parlıyordu. Hidasato'nun yüzünde en ufak bir korku belirtisi yoktu. Ejderha Kralı sakinleştirmeye çalıştı. Korkmayın, mutlaka öldüreceğim kırkayağı. Bana sadece yayımla okumu getirin. Ejderha Kral denileni yaptı. Savaşçı ok kılıfında yalnızca 3 ok olduğunu fark etti. Yayını eline aldı, çentiye bir ok geçirdi, dikkatle nişan alıp oku fırlattı. Ok kırkayağın başının tam ortasına isabet etti ama başını delemedi. Sıyırıp geçti ve yere düştü. Cesaretini hiç kaybetmeyen Hidasato bir ok daha aldı. Yayını çentiye taktı ve fırlattı. Ok yine kırkayağın başının ortasına isabet etti ama başını delemedi. Yine sıyırıp geçti ve yere düştü.
Kırk ayağa hiçbir şey etki etmiyordu. Ejderha kral bu cesur savaşçının oklarının bile kırk ayağı öldürmeye yetmediğini görünce ümidini kaybedip korkudan titremeye başladı. Savaşçının ok kılıfında şimdi bir tek ok kalmıştı. Bu atışta da başarısız olursa kırk ayağı öldürmesinin imkanı yoktu. Sulara baktı. Koca sürüngen korkunç bedenini dağın çevresine 7 kez sarmıştı ve çok geçmeden göle ulaşacaktı. Alev topu gözleri gittikçe yaklaşmış, yüzlerce ayağının ışığı gölün durgun sularına yansımaya başlamıştı. Sonra savaşçı birden şunu hatırladı. İnsan tükürüğü kırk ayaklar için öldürücü özellikteydi. Fakat bu sıradan bir kırk ayak değildi. Öyle korkunç ki bu yaratığı hayal etmeye çalışmak bile insanı korkudan perişan edebilirdi. Hida Sato son şansını denemeye karar verdi. Üçüncü okunu aldı. Okun ucunu ağzına değdirdi. Sonra yayın çentiğine takıp dikkatlice nişan aldı ve bir kez daha fırlattı. Ok yine canavarın başına isabet etti ama bu defa sıyırıp geçmek yerine kırk ayağın beynini deldi. Ardından çırpınıp titreyen sürüngenin bedeni hareket etmeyi bıraktı. Koca gözleri ile 100 ayağın alevli ışığı fırtınalı bir günün ardından batan güneş gibi kararıp söndü. Büyük bir karanlık her tarafı kapladı, gök gürledi ve şimşek çaktı. Rüzgar öfkeyle uğuldadı, sanki kıyamet kapıyordu. Saray öyle sarsılmıştı ki ejderha kral çocukları ve hizmetçileri korkudan kuytu köşelere saklanmıştı. Nihayet bu dehşetli gece sona erdi. Güzel ve aydınlık bir gün doğdu. Kırkayak da artık dağda değildi. Sonra Hidasato balkona gelmesi için ejderha kralı çağırdı. Kırkayak ölmüştü ve artık korkacak bir şey kalmamıştı. Saray sakinleri neşe içinde dışarı çıktı. Hidasato gölü gösterdi. Ölü kırkayağın bedeni kanıyla kıpkırmızıya boyanmış suların üzerinde yüzüyordu. Ejderha kralın minnettarlığı sonsuzdu. Bütün aile gelip savaşçının önünde eğildi. Onu koruyucuları ve Japonya'nın en cesur savaşçısı ilan ettiler. İlkinden daha görkemli bir ziyafet daha düzenlendi. Çiğ buğulanmış, haşlanmış, kızartılmış olmak üzere akla gelecek her şekilde hazırlanmış her türden balık, mercan tepsiler ve kristal tabaklarda servis edilerek savaşçıya sunuldu. Hidasato hayatında hiç bu kadar güzel bir şarap tatmamıştı. Bütün bu güzellikleri tamamlayacak şekilde güneş parlıyordu. Göl sıvı bir elmas gibi pırıl pırıldı ve gündüz vakti saray gece olduğundan binlerce kat güzeldi. Ev sahibi savaşçıyı birkaç gün daha kalması için ikna etmeye çalıştı ama Hidasato eve dönmeye kararlıydı. Görevini yerine getirdiğini ve eve geri dönmesi gerektiğini söyledi. Ejderha kral ve ailesi ondan bu kadar çabuk ayrılacakları için çok üzgündü. Ama korkunç düşmanları Kırkayak'tan onları sonsuza dek kurtardığı için duyguları minnettarlığın bir simgesi olarak onların deyişiyle birkaç küçük hediyeyi kabul etmesini istediler. Savaşçı verandada veda ederken balıklar aniden bir grup erkek halini aldı. Hepsi tören üniformaları giymişti. Başlarındaki ejderha taçları ise büyük ejderha kralın hizmetçileri olduklarını gösteriyordu. Elindeki hediyeler şu şekildeydi. İlk olarak turştan yapılmış büyük bir çan. İkinci hediye bir çuval pirinç. Üçüncüsü bir top ipek. Dördüncüsü bir tencere. Beşincisi sıradan bir çan. Ses gelmiyor. Ses nasıl? Geliyor mu? Tamam ya. Neyse, sizin sesiniz kısıktır. Evet, ne diyorduk?
tunçtan yapılmış büyük bir çan birinci, ikinci hediye bir çuval pirinç, üçüncüsü bir top ipek, dördüncüsü bir tencere, beşincisi sıradan bir çan. Hidasato bu hediyelerin hepsini kabul etmek istemediyse de ejderha kral ısrar edince reddedemedi. Ejderha kral köprüye kadar savaşçıya bizzat eşlik etti. Ardından selamlar ve iyi dileklerle onu uğurladı. Hizmetçiler ise ellerinde hediyelerle Hidasato ile birlikte evine kadar gittiler. Savaşçının ailesi ve hizmetçileri dün gece eve gelmediği için çok endişelenmişlerdi. Ancak şiddetli fırtına nedeniyle yola devam edemeyip bir yerlerde sığınmış olabileceğini düşünmüşlerdi. Onu bekleyen hizmetçileri savaşçıyı görünce efendilerinin geldiğini herkese duyurdu ve tüm ev halkı onu karşılamak üzere dışarı çıktı. Hediyeler ve bayraklar taşıyarak ardından gelen adamların hikayesini çok merak etmişlerdi. Ejderha kralın uşakları hediyeleri bırakır bırakmaz ortadan kayboldular. Hidasato başına gelen her şeyi anlattı. Ejderha kralın verdiği hediyeler sihirliydi. Sadece çan sıradan bir nesneydi. İhtiyacı olmadığı için Hidasato bu çanı yakındaki tapınağa verdi. Sihirsizi verdi yani. Buraya asılan çanın sesi sayesinde bütün mahalle günün hangi saati olduğunu öğrenebildi. Savaşçı ve ailesi yemek yapmak üzere içinden ne kadar pirinç alırsa alsın çuvalın içindekiler hiç eksilmiyordu. Çuvaldaki pirinç tüketmek imkansızdı. Bu da güzel bir hediyeymiş, bitmeyen pirinç. İpek topu da asla bitmiyordu. Hatta savaşçının yeni yılda saraya giderken giyeceği yeni elbise için kesilen uzun parçalar bile ipeği kısaltmıyordu. Tencerede bir harikaydı. İçine ne konulursa konulsun altında ateş dahi yanmadan istenen her leziz yemeği pişiriyordu. Oldukça verimli bir tencereydi. Hidasato'nun servetinin şöhreti çok uzaklara ulaştı. Artık ipek, pirinç ya da yakacağı para harcamasına gerek kalmadığı için zenginleşti ve varlıklı bir hale geldi ve Türkiye'ye geçti bu hediyelerle herhalde. Bundan sonra herkes onu pirinç çuvalının efendisi olarak bildi. Evet, Türkiye'ye gelse yapardı, yok Osmancık pirinci ya da Gönen Baldo pirinci olarak pirinçten satar bir pirinç tüccarı oldu Hidasato. İpekleri de sattı bir tekstil devine dönüştü ve yemekte doğalgaz değil ama bir tane daha vardı ya, çan vardı. 2 tane çan galiba sihirsiz böyle. Tabi yani sadece pirinç yiyorsa pirince para vermeyerek, yakacağı para vermeyerek, giysiye para vermeyerek gayet güzel olur. Evet. Teşekkür ederim. Bir dakika. Üyelerden galiba şeyler var. Teşekkür ederim. Evet, bugünkü masalım böyleydi. Masalı nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Şöyle yanaştırayım kendimi. Masalı nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Mikrofonda neden? Yani bilemedim. Bence ses iyiydi. Şikayet edenler de yoktu. Evet. Human design farklı bir konu. Bir dahaki masal gecesinde buluşmak üzere ya bir band kayıt yapacağım ya da yine farklı bir yerden canlı yayın yapmak istiyorum ama bilmiyorum. Netflix listi bilmiyorum, kitaptan okudum. Birazcık bu ışıklar beni rahatsız ediyor açıkçası. Bazen zor görüyorum. Teşekkür ederim. Pek bir makyaj yok ya, azıcık kalem sürdüm.
Tamam. Oldu. O zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani bakın, size kanalıma hoş geldiniz diye giriş yapmıyorum. Pek samimi bulmuyorum açıkçası ama beğendiyseniz beğeni atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yorum her şekilde yazın. Bu tür yayınlar ilginizi çekiyorsa ve daha fazla beni görmek istiyorsanız kanala üye olabilirsiniz. Üyelikler de 4 çeşit. Tabii ki yükseldikçe kategori yayın sayısı da artıyor. Ona göre doz da artıyor. Böyle bir şey diyebilirim. Her gece sadece bir masal var. Yani bir masal gecesinde çok kısa değilse tek bir masal okuyoruz. Farklı ülke masalları da aldım. Hint masalları var, Kızılderili masalları var. Teşekkür ederim Strong King. Kızılderili masalları var, Rus masalları var falan, böyle birkaç çeşit aldım. Bu tarz masalları seviyorum. Bir günde aslında böyle dışarıdan bir yerden canlı yayın yapmayı istiyorum, düşünüyorum. Bakalım nasıl çeker bilmiyorum ama neden olmasın diye düşünüyorum. Böyle işte. Yayınlar yaz diye sıklaştırmadım. Hani yazın insanlar o kadar da YouTube izlemiyor. İnternetten daha uzak oluyor diye ben de fazla yayın açmadım. Bilmiyorum. İzlenmelere göre belki fikrim değişir. Daha motive olurum. Bir de üyelik yayınları da oldukça vaktimi alıyor. O yüzden de o da yoruyor bazen beni. İşte böyle. Evet, görüşmek üzere bir masal gecesinde daha. İyi geceler. Hoşça kalın. Cevap vereyim. 37. Hoş geldiniz. Bu arada üyeler geliyor. Hoş geldiniz. Üyeler girdiği zaman zaten yayınlar bulacaklardır. Şimdi bu gece artık bir canlı yayın açmayacağım ama yarın üyelerime canlı yayın açarım diye düşünüyorum ya da video paylaşırım. Görüşmek üzere. İyi geceler.